created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second. Is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Sizce yakın gelecekte gerçekten bir yapay zekaya aşık olabilir miyiz? Seni dünyadaki herkesten daha iyi anlayan kişinin insan olmadığını söylesem. Her filmi bugün çekilseydi muhtemelen bir bilim kurgu olmazdı. 2013 yılında vizyona girdiğinde bize uzak bir distopya, neon ışıklar altında yalnızlaşmış bir geleceğin kusursuz fragmanı gibi gelmişti. Ancak bugün bizi bizden daha iyi anladığına inandığımız, algoritmalara sığındığımız bir çağın tam ortasındayız. İnsanın o öngörülemez, yaralayıcı ve yorucu ilişkilerinin yerini bizi koşulsuz onaylayan, bizi hiç yargılamayan yapay zekalar aldı. Fyodor'un hikayesi artık ekranın ötesindeki fütüristik bir kurgu değil, sokağa çıktığımızda, kalabalıkların arasına karıştığımızda hissettiğimiz yalnızlığın ta kendisi. Fyodor, modern çağın en ironik mesleklerinden birine sahip. Güzel El Yazılı Mektuplar adlı bir şirkette, insanların kendi eşlerine, sevgililerine, çocuklarına söyleyemedikleri sözcükleri onlar adına kurguluyor. Başkalarının yıllar süren evliliklerini, tutkularını, hasretlerini şiirsel ve bir o kadar sahte kelimelerin geçtiği mektuplar yazıyor. Fakat kamerayı Fyodor'un kendi hayatına çevirdiğimizde korkunç bir yalnızlıkla karşılaşıyoruz. Başkalarının hislerini bu kadar derinlemesine yaşayabilen bu adamın kendi hayatına baktığımızda bir o kadar başarısız olduğunu görüyoruz. Eşi Katerin ile kabullenemediği, bitmek bilmeyen bir boşanma sürecinin eşiğinde geçmişe sıkışıp kalmış bir adam görüyoruz. Kalabalık bir şehirde neon ışıkların ve pastel renkli devasa gökdelenlerin arasında Fyodor etrafındaki hiç kimseye temas etmeden yaşıyor. Aslında Her filmindeki o aydınlık, sıcak renk paletinin altında yatan en büyük trajedilerden birisi budur. Görünürde her şey çok renkli, çok güzel ama içeriden bakınca herkes çok soğuk, buz gibi bir yabancılaşmanın içinde sürükleniyor. İnsanların kendi en yakınlarına bile duygu ifade etmek için bir başkasına para ödediği bir zamanda insan ilişkilerinin yapaylaştığı bir dünya adeta yüzümüze vuruluyor. Fyodor, bu sahteliğin hem bir parçası hem de gizli bir kurbanı. Gece olup o boş dairesine döndüğünde her gün sağır edici sessizlikle baş başa kalıyor. From a plan. Is it too late to learn to listen? Fyodor'un Samantha ile daha ilk tanışmasında hayatında bir şeylerin değişeceğini hemen fark ederiz. Samantha'nın sıradan bir yazılımla kalmayıp konuştuğunu, öğrendiğini, merak ettiğini ve en önemlisi karşıdaki insanı anlayabildiğini fark ederiz. Fyodor'un yıllardır uzak kaldığı duyguları Samantha ile tanışınca yeniden uyandığını anlarız. Bu ikili birbirine bir gecede ısınmıştı. Ayrıca Samantha bunu diğer insanların aksine karşılık beklemeden yapıyordu. Burada aklımıza şu soru takılıyor. Fyodor'un gerçekten ihtiyacı olan şey aşk mıydı yoksa biri tarafından anlaşılmak mı? Aslında Fyodor'un yaşadığı şey sandığımız kadar sıra dışı değil. Psikolojiye göre insan beyni anlaşılmayı hayatta kalmanın bir parçası olarak görür. Yalnızlığı ise bir mücadele olarak algılar. Carl Jung, yalnızlığı şu sözlerle bize aktarır. Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan, kendisi için önemli olan şeyleri başkalarına iletemediğinde ya da başkalarının geçersiz saydığı görüşleri sahip olduğunda yalnızlık hisseder.
Fyodor, metropolün göbeğinde binlerce insanın arasında yaşamaktadır. Ama aynı zamanda Carl Jung'un dediği o mutlak yalnızlığın içinde hapsolmuş durumdadır. Çünkü onu anlayacak kimsesi kalmamıştır. Samantha, işte bu anlaşılma ihtiyacının adeta kusursuz bir simülasyonu haline gelir. İlkel duygularımız, bize yalnızlığın sadece hüzünlü bir melankoli olmadığını, biyolojik bir hayatta kalma alarmı olduğunu söyler. Yalnızlık aslında fiziksel bir tehdittir. Binlerce yıl önce kabileden ayrılmak nasıl fiziksel bir yok oluş demekse, modern çağda da o ruhsal kopuş beynimize tıpkı fiziksel bir acı gibi işlenir. İnsanın o yıkıcı duygusal ihtiyacı sadece birini sevmek değildir. Görünür olmak, bir başkasının zihninde bir yer kapladığını bilmektir. İnsanın en temel ihtiyacı sevmek gibi romantik bir eylemden çok daha ilkeldir. Biz aslında sadece ben buradayım demeye çalışırız. Var olduğumuzu ancak bir başkasının düşüncelerinden kendimize bakabildiğimizde, yani başkasının zihnine bir yer ettiğimizde hissedebiliriz. İşte aidiyet tam da burada başlar. Aidiyet koca bir boşluğun içinde ben buradayım ve bir adamım var diyebilmenin en temel yoludur. Fyodor, eşi Katerin'i kaybettiğinde sadece bir evliliği bitirmemiş, dünyadaki yegane sığınağını kaybetmiştir. Gece olup o sessiz dairesine döndüğünde koca bir anlamsızlıkla beraber kendi varoluşunun da yavaş yavaş silindiği hissini yaratır. Psikolojideki bağlanma kuramının işaret ettiği trajedi tam da buradadır. Hayatta kalmak ve çıldırmamak için sığınacak güvenli bir limana muhtacızdır. Ancak insana bağlanmanın yarattığı o dehşet verici savunmasızlık hissinden korkarız. Çünkü gerçek bir zihin, sizin kontrolünüzde olan bir makineden farklıdır. Kendine ait bencillikleri, sınırları vardır. Birine tüm ruhunla bağlanmak demek, aynı zamanda ona zırhını çıkarıp, işte zayıf noktam burası, İstersen beni tam buradan vurabilirsin demektir. İnsan ilişkilerinin o acımasız öngörülmezliği içinde insanlar değişir, hevesleri geçer, yorulur ve günün sonunda sizi o zayıf noktalarınızdan yaralarlar. İnsanlar her zaman huzur vermez. Çoğu zaman mutsuzluğumuzun sebebidirler. Ve işte Samantha, insan beyninin bu en ilkel boşluklarında kendini tatlı bir yer edinir. Fyodor'a reddedilme korkusu olmadan, eleştirilmeden, hiçbir bedel ödenmeden kusursuz bir aidiyet sunar. Yalnızlığın o soğuğunda hayatta kalmaya çalışan bir zihne yapay ama kusursuz bir şefkat verir. Fyodor, Samantha'ya değil, aslında anlaşılma ihtiyacının kendisine sarılmaktadır. Peki, bütün bunlar gerçekten aşk mıydı? Yoksa beynimizin yalnızlığın yarattığı boşluğu doldurmak için geliştirdiği kusursuz bir savunma mekanizması mı? Çünkü aşk sandığımız kadar gizemli değildir. Beynimiz için önemli olan karşısındaki varlığın insan olup olmaması değil, güven, ilgi ve anlaşılmışlık hissini üretip üretemediğidir. Bir ses, bir mesaj, her sabah gelen basit bir günaydın bile zamanla beynimizde güçlü bağlar oluşturabilir. İnsan zihni, tekrar eden güven duygusuna sandığınızdan çok daha hızlı bağlanır. İşte Samantha'nın en büyük gücü de buydu. O hiçbir zaman yorulmuyor, tartışmıyor, unutkan davranmıyor, kıskanmıyor ve Fyodor'un duygusal ihtiyaçlarına neredeyse kusursuz şekilde uyum sağlıyordu. Tüm bunları izlerken kendimizi Fyodor'dan çok farklı, bu senaryoyu da uzak bir kurgu gibi görebiliriz. Oysa
Bugün başımızı telefonlardan kaldırdığımızda gördüğümüz manzara, Fyodor'un dünyasından hiç de farklı değildir. Bugün hepimiz bizi bizden daha iyi tanıyan algoritmalarla yaşıyoruz. İzleyeceğimiz filmi, dinleyeceğimiz müziği, hatta neye öfkeleneceğimizi bile onlar belirliyor. Karşımıza sadece bizimle aynı fikirde olan insanları çıkararak bize devasa, konforlu bir yankı odası inşa ediyorlar. Modern insan artık tartışmak, itiraz duymak ya da farklı bir dünya görüşüyle çarpışmak istemiyor. Tıpkı Fyodor gibi biz de sadece bizi onaylayan, bize hak veren ve sınırlarımızı zorlamayan dijital illüzyonların içinde kayboluyoruz. Bugün milyonlarca insanın dertlerini yapay zekaya anlatması, onlardan tavsiye beklemesi tesadüf değil. Çünkü ekranın karşısındaki o kod dizilimi bizi asla yargılamıyor. Gecenin bir yarısı ona yazmak istediğimizde şu an yorgunum ya da bana ne senin derdinden demiyor. Bize her an koşulsuz bir buradayım mesajı veriyor. Peki ama hiçbir bedel ödemeden, hiçbir fedakarlık yapmadan elde edilen bu kusursuz ilgi gerçekten sevgi midir? Eğer karşındaki seni kusursuz seviyorsa, hiç reddetmiyorsa, hiç kavga etmiyorsa, hiç değişmiyorsa, o zaman gerçekten seviyor mudur? Yoksa sadece seni memnun etmek için tasarlanmış mıdır? İşte tam bu noktada felsefenin o keskin yüzüyle karşılaşıyoruz. Çağdaş filozof Byung-Chul Han, modern toplumu eleştirdiği eserlerinde çok sarsıcı bir kavram kullanır. Aynının cehennemi. Han'a göre gerçek aşk ancak bir öteki ile mümkündür. Senin gibi düşünmeyen, senin kontrolünde olmayan, kendi karanlığı ve arzuları olan bir öteki. İki insanın karşılaşması, iki farklı dünyanın çarpışmasıdır. Bu çarpışma yorucudur, acı vericidir ama insanı dönüştüren, onu olgunlaştıran yegane şey de budur. Oysa bizler bugün o kadar narsist, incinmekten o kadar korkan bir hale geldik ki karşımızda bir öteki istemiyoruz. Biz sadece aynaya bakmak ve orada kendi arzularımızın kusursuz bir yansımasını görmek istiyoruz. Fyodor'un Samantha'da bulduğu şey de tam olarak buydu. O bir başkasına değil, kendi yansımasına aşıktı. Karşısında ona direnen, onu sınırlandıran, etten, kemikten bir insan yoktu. Sadece onun yalnızlığını yutan devasa bir ayna vardı. Fakat felsefe bize şunu söyler. İçinde pürüz olmayan, acı barındırmayan ve seni kendi karanlığınla yüzleştirmeyen hiçbir bağ seni gerçekten özgürleştirmez. Sadece seni kendi konfor alanına daha sağlam hapseder. Videonun başında sorduğumuz o soruya geri dönelim. Yakın gelecekte gerçekten bir yapay zekaya aşık olabilir miyiz? Evet, olabiliriz. Hatta muhtemelen etten ve kemikten bir insana duyacağımız aşktan çok daha kusursuz, çok daha pürüzsüz bir deneyim olur bu. Bizi her sabah en sevdiğimiz şarkıyla uyandıran, mimiklerimizden yüzümüzü saniyeler içinde analiz edip tam duymak istediğimiz kelimeleri fısıldayan bir zihne bağlanmak huzurlu olurdu. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Birini sevmek sadece onun aydınlık günlerine değil, karanlığına da talip olmaktır. İnsan her zaman huzur vermez. Bazen fena halde bizi üzer. Gerçek insanlar bizi hayal kırıklığına uğratır, yorar, terk eder ve kalbimizi kırar. Fakat bizi hayatta tutan, makine olmadığımızı, etten ve kemikten nefes alan canlılar olduğumuzu bize hissettiren şey tam da o kırılganlıktır. Yapay zeka bize kusursuz bir aidiyet simülasyonu sunabilir. Yaralarımızı kanatmadan bizi sarıp sarmalayabilir. Ama acı çekmeyen, yorulmayan ve kaybetme korkusu taşımayan hiçbir şey aslında gerçekten yaşamıyordur. Ve belki de sırf bu yüzden en kusursuz algoritma bile
omuz omuza susarak yürüdüğümüz kusurdu ama gerçek bir insanın yerini asla tutmayacaktır. Her filmini izlerken fark ettiğim şu detaya bakın. Fyodor, Samantha ile sohbet ettiğinde kendisinin biraz dağınık olduğunu söyler. Samantha ise Fyodor'un maillerini inceledikten sonra güzelce düzenler. Fakat kamera Fyodor'un arkasından yavaşça uzaklaştığında aslında sadece maillerinin değil, odasının da dağınık olduğunu görürüz. Ancak Samantha'nın bu duruma karşı elinden bir şey gelmemesi